Geçen gün Ang Lee yönetmenliğindeki 2003 yapımı Hulk filmini izledim. Çünkü bu sponsorlu bir video. Sponsorumuz bir marka değil, şahıs. Şöyle bir soru sorup filmi izlememi istedi. Merhaba Zuhal abla. Benim bir sorum olacaktı. Niye erkekler bu kadar öfkeli? Bunu fazlasıyla öfkeli bir kadına sormak da Barış'ın ironisi. Marvel'cıları sevmiyorum. Gerekçelerim var. Bir iki istisna dışında Marvel fanlarının ayılıp bayıldığı filmler tüm o görkemli görüntü efektlerine, bitmek bilmeyen aksiyon sahnelerine rağmen benim pek ilgimi çekmiyor. Gelin görün ki arkadaş hasrıyla sinemaya gidip izlediğim ve büyük bir şokla çıktığım, çok beğendiğim filmler de var. Bu Marvel'a has değil. Süper kahraman filmleri beni hiç açmıyor. Sevdiklerimi de Marvel'cılar sevmiyor zaten. Ya da en azından kesinlikle bir kutuplaşma oluyor. Kitle bölünüyor. Bu berbat bir film, hayır bu çok iyi bir film diye. Neyse, sinema konusunda pek anlaşamıyoruz. Zaten anlaşmak zorunda da değiliz. Çok zor oturdum bilgisayarın başına. Zaten erteleme huyum var. Ama kiramı ve faturalarımı bir de bu videoyu yapmam için ödenen meblağı düşününce mecburen oturdum ve izledim. Ve oldum. Çok beğendim. O kadar beğendim ki hemen Letterboxd'daki bıyıklı sinefil abi profilime koşturdum puanlamak için. Ve filme verilen ortalama puanı görünce hem çok şaşırdım hem de çok kızdım. Filmin Letterboxd'da puanı 2.4. IMDb'de ise 5.6. Hepinizden nefret ediyorum. Ben filme Letterboxd'da 3.5 verdim. Bir de üzerine kalbimi ekledim. Puanlama sistemim için bu iyi bir film. İzleyin demek. Filmi beğenmeyip düşük puanlayanları sabaha kadar sallayabilirim ama yani bunun bir getirisi olmayacak. Sevdiği film beğenilmeyince kuduracak yaşı da çoktan geçtim ya. Ben bir yetişkinim ve bir yetişkin gibi davranmalıyım ve bu filmin iyi olduğunu sizi ikna etmeliyim. İyi dediğimde hiç değilse 10 üzerinden 6-7 alabilecek bir film. 5.6 nedir ya? Filmi gereksiz uzun bulmuşlar ki dönemi için hiç değil. Biz Titanic falan izledik arkadaşlar. 3-3,5 saat, 4 saatlik filmler izledik. Bu çok uzun bir film değil. Bazı sahnelerde neredeyse hiçbir şey olmuyor denilmiş. Bir süper kahraman filmi için ise gereksiz sanatsal bulunmuş. Ne demekse. İddiam şu. Ang Lee bu filmde çok iddialı bir işe girişmiş, çok önemli, çok güçlü mesajlar vermiş. İyi olmanın formülünü bir erdem sınavı olarak sunmuş. Filmin jeneriği izleyiciyi yeşil, siyah, gri ve toksik sarı tonlarıyla karşılıyor. Bu süper kahraman filmleri için alışılmadık bir giriş bence. Çok ağır ve katmanlı. Ben çok katmanlıyım. Psikolojik süreçler içeren bir şeyler anlatacağım ve bu işin bir de felsefesi var. Diyor bunu, evet diyor. DNA zincirleri, hücre bölünmeleri, hunharca telef edilen bir takım hayvanlar. Filmi izlemeden önce karakterin loruna kesinlikle hakim değildim ama jenerikte anladım ki bir takım tesadüflerin ya da ilahi güçlerin bahşettiği ucubelik değil, tasarlanmış ucubelik. Peki bu ne demek? Filmde biz biyodeterminist bir ontolojiye tanık olacağız demek. Varoluş dediğimiz şeyin, yani ontolojinin biyolojik temellerle belirlendiğini varsayan bir anlayış bu. Varoluşu, beni, biyolojim belirler demek. Ve daha filmin girişinde bu bene bir müdahale görüyoruz. Bilinçli ve insandan gelen bir müdahale. Frankenstein'ımızın yaratıcısı, yani baba figürü, bir bilim adamı yine. Onca hayvan deneyinden, telefinden sonra bağlı olduğu otoriteden insan deneyleri için izin istiyor. Bağlı olduğu otoritede Amerikan ordusu ve bu yüce Amerikan ordusu asla etik bulmadığı için insan deneylerine karşı. Bence filmi fantastik yapan şey, daha girişi burası. Tamam, biraz ciddiyet. Bu videoda ciddi bir şeylerden bahsedeceğim çünkü. Otoriteden onay alamayan baba çok güvendiği projesi için kendini feda ediyor. Formülünü kendine enjekte ediyor. Ancak bu test onu da aşar. Karısı hamile kalmış. Deneyini yeni kuşağa aktarmış oluyor. Ebeveynler çocukların hayatlarına müdahale ederler. Yani neredeyse etmeseler ölürler ama burada farklı bir müdahale şekli var. Baba oğlunun kaderini çizer ve oğul babasının günahını, kaderini bedeninde taşır. Eşinin hamileliğini sonlandırmak yerine deneye tam gaz devam eder. Karakterimizin adı Bruce Banner. Doğumdan sonra Bruce annesinin
babasından karşılıksız bir biçimde tam koruma, güven, sevgi görürken babasının deney faresi olmaya devam ediyor. Bruce'daki potansiyeli görmek için daha o bebekken onu emziğinden mahrum bırakma gibi testler uyguluyor ve öfkesini izliyor. Ve Bruce öfkelendikçe yaşarıyor. Annesinden ve babasından bu denli zıt muamele gören Bruce biraz daha büyüdükçe, sosyalleştikçe hemcinsleri ve yaşıtlarıyla bir takım farklı durumlar ortaya çıkıyor. Bruce'un hali tavrı çevresinin de dikkatini çekiyor. Hemcinsi olan yaşıtları tarafından daha o yaşlarda şiddet görmeye başlıyor. Çünkü onu pasif görüyorlar ve pasifsen zorbalanmayı hak ediyorsundur. Buna rağmen Bruce karşı şiddet göstermek yerine kendini kontrol etmeye çalışıyor. Öfkeyle titreme krizleri geçiriyor. Ve bu krizler aslında onun sakinleşme çabası. Annesi Bruce'un bu halini hassas, derinlikli ve içi kapanık olarak tanımlıyor. Oysa Bruce küçücük bedeninde kocaman bir savaş veriyor. Her ne kadar annesinden mutlak sevgi, şefkat görüyor olsa da ebeveynlerinden gördüğü bu iki farklı davranış modeli arasında gerilen Bruce'un karakterinin zaman içerisinde çatallanmaması imkansız gibi bir şey. İlerleyen süreç içerisinde Bruce'un annesiyle olan dinamiği neye dönüşürdü, sağlıksız bir yöne girer miydi? Bunu da bilemiyoruz. Çünkü annesi ideal bir anne olmaktan da öte ideal bir insan olarak kalacak şekilde Bruce'un hayatından çıkıveriyor. Kendisini Bruce'a siper ederek ölüyor. Otoriteyle çatışan baba artık kovulduğu için Bruce'u da tedavi edemeyeceğinden onu yok etme kararı alıyor. Çünkü Bruce sadece bir deney. Başarılı bir deney ama otorite ve yatırımcı desteği alamayınca sonlandırılması gereken bir deney. İleride neye dönüşeceğini kestiremiyor. Tehlikeli. Anne mezara, baba tımarhaneye derken Bruce gerçek biyolojik sevgi ve şefkat kaynağı ile istismarcısını da kaybediyor. Buradaki istismarcı baba figürü çizgi romanlarda farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Alkolik, direkt fiziksel şiddet uygulayan, hatta oğlunu doğası gereği canavar olarak gören baba figürleri görüyoruz. Kendi kendinden olmasına rağmen babası tarafından eksik, kusurlu, yanlış görülen, çeşitli şiddet türlerine maruz kalan oğulların çokluğunu düşününce bu da halk ile empati kurmamanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Babasının ellerinde ölmüştür annesi ama bu travmatik olayı bilinç dışına bastırılmıştır. Anne ve baba figürlerini bu denli dramatik bir şekilde kaybetmesi onda hem bastırılmış büyük bir öfkeye hem de aşkınlığa bir türlü ulaşamamış duygusal eksikliğe neden olmuş. Evlatlık verilir. Tüm kayıtları silinmiş ya da değiştirilmiştir. İçinde kocaman bir boşlukla, o boşlukta bastırdıklarıyla ve öfkesiyle havada asılıdır. Detaylarını bilmesek de yalnızca bir sahneyle devletin Bruce'a bir üvey anne tahsis ettiğini, güven içerisinde uyumlu bir yaşam sürdüğünü ve annesinin onu güvendiğini, onu yüreklendirdiğini, fakat tüm bu iyi koşullara rağmen aynı zamanda devletin onun çocukluğunu sterilize ettiğini, kimliğini sterilize ettiğini ve travmalarını silemediğini görüyoruz. Yetişkin Bruce'u bu filmde Eric Bana oynuyor. Benim için çok iyi bir cast. Bruce Banner için çok hakkaniyetli bir cast mı emin değilim. Çünkü Lore'dan anladığım kadarıyla Bruce Banner'ın biraz sıska, güçsüz ve silik bir tip olması gerekiyor. Evet, bir nerd karizması var ama kendi çapında bir karizmadan bahsediyoruz. Ang Lee'nin ıslak rüyaları diyelim. Hiç itirazım da yok. Yetişkin Bruce da babası gibi bir bilim insanı olmuş. Fakat babasından çok farklı. Bruce deneylerinde etik davranıyor. Öfkesini bastıran, iyi bir adam olmaya çalışan, efendi biri. Burası önemli. Bruce daima iyi bir insan olmaya çalışıyor. 7/24. Sürekli bir kontrol halinde. Otokontrol halinde. Yine hızlıca ayaküstü bir sahneden Betty Rose ile eski sevgili olduklarını öğreniriz. Betty Rose meslektaşıdır. Parantez açayım. Betty Rose'u canlandıran karakter Jennifer Connelly. Benim jenerasyonumda çok ağır travmalara sebep olan bir filmde de oynamıştı. Bu filmde onu görünce ne seçeceğimi bilemedim haliyle. Betty Rose, Bruce için hem duygusal hem de simgesel düzlemde çok katmanlı bir anlam taşıyor. O sadece bir sevgili, eski sevgili değildir. Aynı zamanda bir denge unsurudur.
Hatta anne ikamesidir. Bruce'un vicdanının sesi olarak okumak bile mümkün. Betty tam olarak anne kaybı yerine geçen iyi nesnedir. Buradaki nesneyi obje olarak algılamayın tabii. Felsefi olarak iyi bir nesne olma durumundan bahsediyorum. Öyle ki onunla birlikteyken Bruce sakindir, insandır, denetimdedir. Halk formundayken sadece Betty'nin sesine ve varlığına tepki verir. Sadece onunla sakinleşir. İyi insan olma haline de sadece annesinin imgesi ve Betty ile tutunur. Gelin görün ki Betty de kusursuz değildir. O da insandır. Onun da travmaları vardır. Fazlasıyla otoriter olan asker babasının koşulsuz sevgi ve ilgisine mazhar olamamış küçük bir kız çocuğudur Betty. Babası onu işi gereği bir dondurmacıda o daha 2 yaşındayken yapayalnız bırakmıştır. Babası Betty'yi hiç güvende hissettirememiştir. Ona hiç güven vermemiştir. Betty'nin çocukluğunda ona gerektiği gibi ebeveynlik edemediği gibi yetişkin haline de edememektedir. Kızının yetişkin halini, kariyerini, bilim insanı kimliğini dahi açıkça takdir etmeyerek onu hala onaysız bırakıyordur. İş gereği ancak kızını arayan bu babadan duygusal hiçbir karşılık alamıyordur Betty. Buradan hareketle Bruce'un Betty için kendi duygusal dünyasıyla yüzleştiği bir tür ayna olduğunu, hatta travma metaforu olduğunu da söyleyebiliriz. Zaten bunu ayaküstü muhabbetlerinde de Bruce'a neden çekildiğini açık açık söylüyor. Bruce ise kendisine, içindeki öfkesine, anlam veremediği ve çözemediği kendi varoluşuna güvenmediği için aslında onunlayken çok da mutlu olsa da Betty ile olan ilişkisini Betty için bitirmiş. Bruce ne istediğini bilmeyen, maymun iştahlı, atanamamış bir Casanova değil. Karakter olarak ise utangaç, çekingen bir adam. Asla insel değil. Bu önemli. Halk bir insel değil. İç dünyasıyla savaş halinde olan, kendini sürekli kontrol etmeye çalışan, dışarıya zarar vermemeye çalışan, iyi olmaya çalışan biri. Bir de Betty'nin travmalarını hesap edelim. Mesafeli baba travmasını tetiklediğini de unutmayalım Bruce'un. Betty tam nedenini kestiremese de, Bruce'da gizemler olsa da, onun iç dünyasını tam olarak çözememiş olsa da Bruce'un gerçekten iyi bir adam olma gayretinde olduğunun farkında. Bruce'un bu bastırdığı travmalarına, zihninin sildiği geçmişine ve çözemediği varoluşuna karşın sürekli kontrolü elinde tutması daimi bir çaba demek. Ve bu çok zor arkadaşlar. Çocukluğunuza dair çözemediğiniz travmalarınız varsa, bastırılmış ya da bastırılmamış, silinmiş ya da silinmemiş hafızalara sahipseniz, yani içinizde 7/24 çatışmanız gereken bir takım canavarlar varsa gerçekten çok zor. Ama bu zorluk Aristoteles'e göre erdemli olmanın koşullarından biri. Erdemli olmak sürekli çabayla edinilen bir ikinci doğadır. İyi olmak bir kez iyi bir şey yapmış olmak demek değil. Sürekli iyi şeyler yapmaya çabalamak demek. Yani iyi olmak bir eylem halidir. Film boyunca da biz sürekli iyi olmak için çabalayan bir Bruce görüyoruz. Bruce iyi bir sevgilidir. Betty'ye iyi bir sevgili olmuştur. Kendini kontrol edemeyeceğini düşününce Betty'yi çok sevmesine rağmen ilişkiyi onu kırmadan bitirmeyi başarmıştır. Bruce iyi bir iş arkadaşıdır. Laboratuvarda çıkan kazada arkadaşı gama ışınına maruz kalmasın diye cihazın önüne kendisi siper olmuştur. Ve bu gama ışınına maruz kalarak dönüşümünü tamamlamıştır. Annesiyle ilgili anıları su yüzüne çıktıkça öfkesini kontrol etmekte zorlansa da kocaman bir deve dönüşmesine neden olan o cihazı paramparça etmiş. O sırada karşısına çıkan babasına zarar vermemek için tavanı delip kaçmıştır. Ondaki gücü almak isteyen tüccarlarla, askerlerle mücadele ederken kimse öldürmemiştir. Filmde Ang bir tank parçalandığında ya da helikopter düştüğünde içindeki askerlerin ölmediğini bize özellikle göstermiş ya da duyurmuştur. Bu sahnelerde adeta bakın o sadece kendini savunuyor. Asla birini öldürmedi. Çünkü o biri der. Hatta bir yerde kendisini bombalamaya gelen uçağın köprüye çarpmasını engelleyerek yüzlerce insanın hayatını da kurtarır. Gerçi Betty'yi kurtaracağım diye parçaladığı 3 tane köpek var. Ang insan merkezli bir yerden yaklaşmış iyiliğe burada. Halkın ikinci dönüşümü köpeklerle çatışması. Hala kontrolsüz, çok güdüsel davranıyor. Tek amacı Betty'yi korumak. Betty'nin karşısında bir insan olsaydı onu da öldürür müydü diye sorduruyor bize. Yok, köpekler sadece orada kızgın köpekler değiller. Mutasyona uğramış artık garabet başka bir şeyler. İnsani bir bilinç de içlerinde yok. Yani dizgi
dizginlenmesi imkansız bu üç canavara uhrevi bir şekilde de ulaşamıyor Hulk ve insanoğlunun bildiği en ilkel şeyi yapıyor. Kendi türünü koruyor. Bu insan merkezli yaklaşıma siz ne diyorsunuz? Özellikle filmi izlemiş olanlar, siz yorumlara bekliyorum. Bu filmden 5 yıl sonra vizyona giren ve Bruce'u Edward Norton'un canlandırdığı Hulk filminde Bruce'un dönüşümü kalp nabzı ile ilgili. Sevişirken biri heyecandan Hulk'a dönebildiği için Liv Taylor'ın canlandırdığı Betty ile tam bir sevişme sahnesi bile göremiyoruz. Bana sorarsanız bu yüzeysel bir işleyiş. Yani tüm olayın, tüm dönüşümün kalp ritmiyle sınırlandırılması, buna indirgenmesi Ang Lee'nin anlatımının yanında çok zayıf. Onun dönüşümü kalp ritmine bağlı değil. Bastırdığı travmaların açığa çıkmasıyla yaşadığı derin üzüntüyle ilgili. Ang Lee'nin Hulk'ı daha küçüklükten itibaren hemcinslerinin hedefi. Çünkü pasif görülüyor, unutmayalım. Ki bu büyüdüğünde de değişmez. Toplum sizi zayıf bir karakter olarak kodlar. Aynı yaklaşımı Betty üzerinden örtük bir rekabete girdiklerinde binbaşı Talbot'tan da görür. Talbot, Bruce'u daha ilk sahneden itibaren küçümser. O akılsız, aklını ve gücünü doğru kullanamayan, piyasanın kurallarınca oyunu kuralına göre oynamayan, komik idealleri olan ezik bir karakter. Hulk'tan örnek almaya çalışırken Talbot son derece acımasızdır. Hulk'a işkence etmekten açıkça zevk alacağını da dile getirir. Ancak Ang Lee'nin Bruce o kadar güçlü, o kadar dayanıklı bir karakterdir ki öyle fiziksel işkencelerle ya da kalp ritminin artmasıyla değişecek değildir. Talbot fiziken Bruce'a dişini geçiremeyince ikinci kanala geçer. Bu sefer ona psikolojik şiddet uygulamaya başlar. Zihnine sızmaya çalışır. Zaten Talbot dışarıdan küçümseyici ve aşağılayıcı bir tavır içerisinde görünse de özünde Bruce'a hayrandır. Onu kıskanıyordur. Alın size gerçek bir iyi erkek, kötü erkek mücadelesi. Bruce gerçekten iyi biri ve bunun bedelini kendisi gibi olamayan erkeklerle mücadele ederek veriyor. Ve bu günümüzün piyasa koşullarında, rekabet piyasasında pek değer gören bir erdem değil. Çünkü Bruce öfkesini de gücünü de toplumun makul gördüğü şekilde kullanmıyor. Tam bu noktada videonun sponsoru Barış'ın asıl sorusu devreye girsin. Ve dahası makbul görülen tek duygu neden öfke? Ve ilerisine gidip şunları da soralım. Kimin öfkesi meşru görülür? Kimin öfkesi bastırılır? Kimin öfkesi patolojikleştirilir? Veya kimin öfkesi cezalandırılır? Kimin öfkesi cezasız kalır? Patriark öfkeyi nasıl üretir? Nasıl yönetir? Nasıl silah haline getirir? Bruce'un öfkesinin temellerini de biliyoruz ama tek öfkeli karakter filmde aslında o değil. Talbot da öfkeli bir karakter. Motivasyonu en güçlü erkek olmak, herkese ezmek, gücü, parayı, her şeyi elinde tutmak. Kontrol isteği, yönetme isteği. Öfkesini de güç saplantısını da işiyle kamufle etmiş biri Talbot. Hulk'a da Bruce'a da yine makul görülen rekabet motivasyonuyla yaklaşıyor. Betty onun olmalı. Betty onun 10 katı maaş teklifini kabul etmeli. Operasyonun başına o geçmeli. Hulk'tan örnek alıp bununla tüm gücü elinde tutmalı. O patriarka için kusursuz bir erkek. Zorba, ukala, istilacı, işgalci, kaba. Güçlü olmasına rağmen daha az hırslı olan, oyunu kuralına göre oynamayan Betty'nin babası da Talbot'a yenilir. Yetkileri alınır, cezalandırılır. Sistemin iyi bir çalışanıydı, iyi bir askerdi. Ama kendisinden daha genç ve hırslı bir hemcinsi onu kısa sürede alt etti. Talbot o kadar berbat bir tip ki yani bir kaşık suda boğsak belki içimiz rahatlar. Ang Lee de filmde bunu o kadar makul görmüyor ki açıkça karikatüze etmekten ve alt oluşunu bize son derece komik bir sahneyle sunmaktan çekinmiyor. Senin hak ettiğin bu. Hadi yallah. Önce sanırım sadece Bruce kendine bir tek ve bir kere Hulk diyor. Yani dev diyor. Betty dışında kimse ona güvenmiyor. Tüm sistem onun üzerine gidiyor. Üzerine gidildikçe öfkesi büyüyor. Büyüyor da büyüyor. Büyüdükçe daha da güçleniyor. Bir noktada kendimizi ya adamı bir rahat bırakın da sakinleşsin derken buluyoruz. Toplumsal rollerin, ekonomik koşulların, tüm bu toplum düzeninin sürekli üzerine gittiği insanı düşünelim. Öfkeli olmak için çok nedenimiz
öfkemiz var. Bruce'un da öyle. Patriarkanın da, neoliberalizmin de tıpkı bu sahnelerde olduğu gibi erkeklerin üzerine gittiğini düşünüyorum ben de. Öfke hepimizin içinde var. Hepimizin farklı travmaları, farklı aile hikayeleri var. Bu bir eleştiri olacak. Filmde bu hiç işlenmiyor ama öfkelerin temelinde çoğu zaman ekonomik sıkıntılar oluyor. Ve bu ekonomik sıkıntılar bu kültürü de inşa ediyor. Onu da sarıp sarmalıyor. Şu an bu ülkedeki gençlerin öfkesinin bir temelini düşünelim. Parasızlık, gelecek kaygısı, berbat ebeveynler, dışarıdan çok övülen, içinde kıyametler kopan aileler. Aile yılı, tadını çıkarın. Bruce'un öfkesi aslında tehlike değil. Otorite tarafından yönetilemediği için tehlike. Gücünde aslında sıkıntı yok. Tam tersine arzulanan, istenen bir şey. Otorite tarafından o güç kontrol edilemediği için tehlike. Orada eline geçirdiği an bu gücü nasıl kullanabilirizin derdine düşüyor zaten. Yani sistemde, patriarkada erkeğin öfkesinden son derece memnun. İstediği hedeflere yönlendirebildiği sürece. Ne zaman erkek öfkesini kendisini de koruyarak asıl hedefe yönlendirir, İşte o zaman problem. İşte o zaman bir ucubesin. Kulübe hoş geldin. What should we do, Master? It doesn't matter now. Just let them come. Kadınların da erkeklerin de kendi kimlikleri ve onlara yüklenen kimlikler çerçevesinde haklı öfkelerinin olduğunu düşünüyorum. Ve bunu yine çok öfkeli bir kadın olarak söylüyorum. Ve elbette öfkenin kadınlara asla yakıştırılmadığını, öfkeleriyle erkeklerin aksine hiçbir şekilde işlevsel dahi olsa bir rolde makul görülmediğini eklemeliyim. Yani erkeklerin öfkeli olma, sinirli olma ehliyetleri var. Kadınların yüksek oranda yok. Bir iki durum dışında anne olmak. Neyse biz erkek öfkesine geri dönelim. Finalde babasıyla çarpışan Bruce ile Engli bize aslında çok eski anlatıları hatırlatırken bambaşka bir halk sunuyor. Buradaki çatışma Yunan ve Roma mitolojileriyle bir paralellik gösteriyor. Yunan mitolojisine baktığımızda Kronos, gökyüzü tanrısı Uranüs'ü devirerek Titanların kralı olur. Ancak kendi çocuklarının da onu devireceği kehanetiyle lanetlenir. Bu yüzden Hades ve Poseidon dahil tüm çocuklarını doğar doğmaz yutar. Eşi Rhea en küçük çocuk Zeus'u gizlice saklar ve Kronos'a bir taş yutturur. Zeus büyüyüp babasını devirir, kardeşlerini kurtarır ve Olympus'un egemeni olur. Zeus kendi yaşadığı bu çatışmayı bu sefer de baba rolüyle Herakles ile yaşar. Zeus'un ölümlü oğlu Herakles doğar doğmaz tanrısal kıskançlığın hedefi olur. Sonunda ölümlü bedeni yanar ama ruhu Olympus'a yükselerek tanrılar arasında sonsuzluğa karışır. Roma mitolojisinde ise Satürn babası Caelius'u devirerek Roma tanrılarının lideri olur. Yine kehanete göre kendi çocukları tahtını elinden alacaktır. Babalar ve oğullarıyla olan müthiş gelecek planları. Neptün ve Plüton dahil tüm çocuklarını yutar. Karısı Ops Jüpiter'i gizlice saklar ve Satürn'e taş yutturur. Jüpiter büyüyüp Satürn'ü devirir ve tanrıların yeni kralı olur. Ama Jüpiter Zeus'un aksine kendi oğluyla aynı çatışmayı yaşamaz. Yunan mitolojisinde baba oğul çatışması kuşaktan kuşağa miras gibi bir travmanın zinciri devamıdır. Roma mitolojisinde ise baba tahtı deviren Jüpiter'in kendi tahtı devrilmez. Oğulları görev alır, vatana hizmet ederler ama babalarına ihanet etmezler. Peki Jüpiter'in oğulları Jüpiter'le hiç çatışmadı mı? Direkt olarak hayır. Dolaylı olarak evet. Ama onlar öfkelerini vatan inşasına yönlendirdiler. Bu fark Roma ideolojisiyle epey ilintili. Roma'da düzen, disiplin, vatanın ilerlemesi, işleyişi her şeyden önce gelir. Burada düzen, disiplin ve baba otoritesi üzerine kurulu olduğu için travma devrimle değil, itaatle çözülür. Bu yüzden Roma ideolojisine tutkuyla sarılı olanları biraz gözlemlemenizi tavsiye ederim. Küçük bir tavsiye. Fakat kesinlikle etkili, hiç sekmedi. Bu verdiğim örneklerden de anlaşıldığı üzere baba-oğul çatışması insanlık tarihinin en eski, en evrensel ve en sürekli kendini tekrar eden temalarından biri. Ang Lee de bu güçlü mirastan başarılı bir şekilde faydalanmış. Kendi oğlundan yani Bruce'tan aldıklarıyla David Banner bambaşka bir ucubeye dönüşür filmde. Fakat bu ona yetmez. Çünkü o babadır ve pasta ona ait olmalıdır.
tümüyle. Bu yüzden bir yüzleşme gerekir. Ve film bize bu baba oğul yüzleşmesini çok güçlü bir şekilde verir. Seni öldürmeliydim der Bruce. Babasından nefret ediyordur. Öyle mi? Ben de seni öldürmeliydim der baba. Ve oğul der ki keşke öldürseydin. Dün gece onu gördüm. Kahverengi saçları, kahverengi gözleri vardı. Bana gülümsedi, eğildi ve yanağıma bir öpücük kondurdu. Neredeyse kokusunu hatırlayabiliyorum. Çöl çiçekleri gibi kokuyordu. Film boyu Bruce'un su sıkarak baktığı çöl çiçeklerinin asıl hikayesini öğreniriz. Aslında filmin başlarında bunu görmüşüzdür ama dile gelir. Tüm o kaçış, hengame içerisinde görünce bir an sakinleştiği o çöl çiçekleri. Koku ve hafıza arasındaki bağ. Nörobilimde çok dikkat çekici bir konu bu. En saklı hatıraların en güçlü taşıyıcısı. Bruce her şeyi unutsa da, bilinci her şeyi bastırsa da ideal olanla eşleştirdiği annesinin kokusunu asla unutmamıştı. Kendini güvende hissetmeye çalışıyordu. Evinde hissetmeye çalışıyordu. David onu ağlaması için yüreklendirirken aslında insani bir tavırda bulunmuyordu. Almak istediğine bir an önce ulaşmaya çalışıyordu. Dokunma bana. Belki bir zamanlar babamdın ama artık değilsin ve asla olmayacaksın. Öyle ya, babalık spermini bir rahme bırakmakla ya da deney faresi olarak çocuğunu kullanmakla olup biten bir şey değil. David daha fazla kendini saklayamaz ve meramını kusar. Ben buraya seni görmeye gelmedim. Ben buraya oğlumu görmeye geldim. Gerçek oğlumu. İçindeki kişiyi. Sen sadece yüzeysel bir kabuksun. Her an yırtılıp atılabilecek zayıf bir bilinçten ibaretsin. Ve içerideki gerçek oğluna seslenir. Oğlum, senin gücüne ihtiyacım var. Sana hayat verdim. Şimdi sen de onu bana geri vermelisin. Ve kat be kat daha güçlü olmalıyım der. Bruce direnir. Dışarıdaki üniformalı adamları düşün. Emir alıp verenleri, küçük kurallarını tüm dünyaya dayatışlarını, verdikleri zararı düşün. Sana, bana, insanlığa. Ve şunu bil, biz onları, bayraklarını, marşlarını, hükümetlerini yok edebiliriz. Bir anda, seninle ben, birlikte. David'in bir anarşist olduğunu düşünebiliriz. Çok kısa bir süre, birkaç saniye. Fakat David'in derdi ne kolektif bir özgürlük, ne haklı bir direniş, ne iyileştirici bir dönüşüm. Onun derdi mutlak güç, mutlak otorite. Oğlunu da nesnelleştiren, iradesini yok sayan, sadece yıkımı ve kendinde mutlak gücü amaç edinen bencil bir herif. Anarşist retoriği sadece ve sadece kendisi için tanrıcıl, totaliter, narsistik güdülerini gizlemek için bir kılıf olarak kullanıyor aslında. Tıpkı Prometheus gibi bir hayat veren ama Zeus gibi onu tamamen geri almak isteyen bencil, kötücül bir tanrı. Çünkü o bir Luciferyan, ışık getirici gibi görünen ama aslında tüm evreni karanlığa boğmak isteyen kötü bir tanrı. Böyle bir babaya sahip olunca, böyle bir babayı karşına alınca iyi biri olmak için çabalamamak çok zor. Bruce dakikalarca kötü tanrısına direnir. Jung perspektifinden bakarsak o bastırdığı bir gölge arketipiyle savaşmaktadır aslında. Her an babasına dönüşebilir. Ondan daha güçlü, daha kötü olabilir. Filmin bir yerlerinde de dediği gibi kontrolü bırakmak çok rahatlatıcıdır, zevklidir, iyi bile hissettirir. Peki kötü biri olmak bu kadar iyi hissettiriyorsa Bruce neden hala direniyor? Çünkü Bruce özne olma hakkını savunuyor. O sadece bir deney faresi değil. Sadece bir araç olamaz. Hele böylesi bir kötülüğe asla. Etik bir öznellik ilanı bu. Kendisi iyi bir amaç olmalı. Zaten tüm süreç boyunca verdiği bir erdem sınavı. Özne olma hakkı bencil bir pozisyon da değil. Tam tersine ahlaki ve politik bir sorumluluk. Burada Ayn Rand alıntısı yapmıyorum. Bu bir objektivizm anlatısı değil. Deminden beri size Kant ahlakı anlatıyorum. Bu bencilce değil. Ahlaki olarak evrensel bir taleptir. Eğer kişi özne olamazsa başkalarının amaçlarına hizmet eden bir nesneye dönüşür. Bu hem özgürlük hem de etik sorumluluk kapasitesini yok eder. Erich Fromm'un sevme sanatında bahsettiği sevginin şartlarından birini hatırlıyor musunuz? Kendini sevme.
Tüm insanlığı sevebilmen için kendini de sevebilmen gerekiyor. Çünkü sen de tüm o insanlığın içerisindesin. Başkalarına duyduğun saygıyı, başkalarında gördüğün öznelik hakkını kendinde de görmen gerek. Filmde David Banner'ın elektrik kablosunu ısırarak dönüştüğü muazzam bir sahne var. Bu sahne sadece bir süper güç sahnesi değil. Aynı zamanda tanrıcılığın kendini yok ettiği bir mitolojik kırılma anı. Ağzıyla kabloyu ısırması hem fiziksel olarak grotesk hem de simgesel olarak bilgi ağacını ısırmak gibi. Hatırladınız mı? Elmanın hikayesi. Burada kutsal meyve, elma, elektrik bir nevi, evet. Ve bu kutsal meyve ısırdıktan sonra artık David insan formundan çıkıyor. Sadece biçimsel olarak değil, zihinsel olarak da. Kimliğinin, kişiliğinin tamamen eridiğini, kontrolünün yok olduğunu görüyoruz. Tanrı olmak isterken doğada çözülüyor. Doğada parçalanmış bir tanrıcık haline geliyor. Şimdi daha da çok güce ihtiyacı var. Savaş sırasında da bu yüzden David sürekli form değiştiriyor. Çünkü artık o bir özne değil, saf bir güç, yakın. Ve bu artık kişisel bir hesaplaşma değil, mitolojik bir savaştır. Ataerkil iktidarın doğal güce, evlat üzerinde egemenliğe duyduğu açlığın patlamasıdır. Ataerkil sistemde sadece babanızın oğlu olursunuz. Özne olamazsınız. Özne olabilmek için babanızın ölmesini beklersiniz. Ya da o babayı öldürürsünüz. Bulutlarda silüetlerini gördüğümüz sahne bir baba oğul çatışması için fazlasıyla estetik. Bruce babasının elektriğe dönüşmesiyle Hulk'a dönüşmüştü ama kontrolünü kaybetmedi. Bu sefer yıkım içerisinde son derece bilinçlidir ve özbenliğini koruyordur. Bu dönüşümünde aynada gördüğü o Hulk kimliğine saplanmaz. Çünkü özde olmakta sonuna kadar direnmiştir. Ertesi gün rüya gibi hatırlayacağı bir dönüşüm değildir bu seferki. David'in şekilden şekle giren her formunda direnir. Çatışma kozmik bir boyut kazanır. David yavaş yavaş oğlunu yiyordur. Daha öncesindeki yüzleşme sahnesinde söylediği gibi kararsız ve dengesizdir. Bruce ise hiç olmadığı kadar kararlı ve dengelidir. Bu kararlılık ve bilinçle kendi olma halinde Bruce direnişinin formunu değiştirir. Hepsini al diyerek tüm gücünü babasına sunar. Bu son bir felsefi hamle aslında. Ölçüsüz güce karşı yıkıcı bir irade oyunu bu. Hatta anti-tanrısal bir sabotaj. Çünkü babasının bu gücü alırken o gücün kaynağı olan travmalarının 7/24 süren kontrol çabasının ağırlığına da dayanamayacağını biliyordu. İlkesel olarak doğru olanı yaptı Bruce. Bruce'un gücü biyolojisinden ibaret değildi. İyi olma çabasında ve iradesindeydi de. Babasına hepsini al derken sınırsız öfkesini, bastırılmış travmasını, tüm felaket enerjisini yükler. Bu David'in hiç tanışmadığı, belki de Atlas'ınkine denk bir yüktü. David bunu kaldıramazdı. Kaldıramadı da. Ve yarattığı şeyi kaldıramayan kötü tanrı parçalanmaya mahkumdur. Gölge arketipinin içine giren Bruce, o gölgeyi dağıtarak oradan çıkar. Babasıyla olan tek yanısını zihnine alıp gerisini o parçalanışın içine bırakır. Babasını dağıtır, onu aşar. Filmin daha jeneriğinden itibaren Ang Lee bu tür okumalar yapalım diye uğraşmış. Çok katmanlı, çok temiz, çok güzel bir iş bırakmış önümüze. Ben bu filmden epey memnunum. Toplumun aksine erkeğin girdiği her öfkeyi haklı ve makul görmüyorum. Haklı ve hedefi iyi tutturulmuş öfkeleri destekliyorum. Erkek öfkesi de dahil buna. Bence medya önümüze erkek öfkesini olabilecek en berbat şekillerde işleyerek koyuyor. Ve belki de yanlış okumalarla topyekün hiçbir erkeğin asla hiçbir şartta öfkelenmemesi gerektiğini savunan yanlış fikirlere kapılıyoruz. Kendi tüketim zincirine ihanet eden bir karakter bence Hulk. Bu yüzden bence fazla üretimi yapılmıyor hatta. Çünkü tüketicinin daha fazla filme gidip daha fazla merch almasını, daha fazla harcama yapmasını istiyorlar. Yapımcıların da içinde olduğu zincir hiçbir zaman sorgulanmasın. Hiçbir zaman erkekler kendi öfkelerinin haklı hedeflerini tespit etmesin istiyorlar. Bir de yıllardır neoliberalizmin bize sattığı alfa erkek, beta erkek gibi kalıplar var. Halk bunların
tamamen yıkıp geçen, neoliberal erkek inşasını yerle bir eden, yerine de çok iyileştirici ve doğru şeyler koyan güçlü bir karakter. Yapımcılar gerçekten bu karakterle nasıl baş edeceklerini bilememişler. Tüm bu ironi de halkı daha çok sevmeme neden oldu. Umarım halkın hakkını teslim edebilmişimdir. Siz genel itibariyle bu video ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Alta yazın. Karakteri hiç bilmeyenlere azıcık sevdirebildiysem ne mutlu bana. Eksiklerimi, yanlışlarımı da yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Ha bir de bu video vesilesiyle kanala geldiyseniz abone olun, paylaşın, like atın. Bir de elbette hype'ınıza talibim. Bu kanalın büyümesi gerek. Bu videoda da kendinizden bir iz gördüyseniz bu kanal size açık. Buyurun geçin, yerinizi alın. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.